Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolarda kes, kopyala, yapıştır gibi temel veri işlemlerinin yanında özel yapıştırma ve bulma ve değiştirme işlemlerini inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ben yine önceki videolardan bir tabloyu kullanmayı tercih ettim. Kes, kopyala, yapıştır işlemleri bilgisayar kullanan herkesin aşina olduğu işlemler. Ama bunları yeni öğrenenler için düzenlemesini de kullanabilirsiniz. Bakın burada kes, kopyala, yapıştır işlemleri var ve yan tarafında klavye kısa yolları gösterilmiş. Kendi adıma konuşacak olursam neredeyse bütün kullanımlarda klavye kısa yollarını tercih ediyorum. Çünkü bana ciddi bir hız katmış oluyor bunlar. Mesela kopyalama yapmak istediğimde geldim şuradaki bilgiyi kopyalarken Ctrl C ile kopyala dedim. Ctrl V ile de yapıştırmasını gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde kesme işleminde de Ctrl ve X tuşuna basılı tutarken geldim. Yine Ctrl V diyerek yapıştırma işlemini yapıyorum. Bunlar klavyeden yaptığımız çok basit işlemler. Aynı işlemleri fareyle ya da buradaki menülerle de yapabiliyoruz. Ama söz konusu e-tablolar olduğunda işleyiş biraz değişiyor. Mesela ben kopyala dediğimde hiçbir sorun yok. Geldim menümden yapıştır dediğimde ya da buraya gelip sağ tıklayıp yapıştır dediğimde bir pencereyle karşılaşıyorum. Burada bana bir uyarı veriyor. Kopyalama, kesme, yapıştırma etkinleştirilsin mi diyor. Bunun sebebi şu. E-tablolarda aslında bir web sayfasıyla çalışıyoruz ve bu web sayfasının bizim bilgisayarımızdan belleğindeki bilgilere erişmeye hakkı yok. Bu durumun önüne geçmek için bir Chrome eklentisi yüklememiz gerekiyor. Geliyoruz. Buradan yükle dediğimizde Chrome'un eklenti marketinden sayfa açılıyor ve Google tarafından geliştirilmiş %100 güvenli bir eklentiyi hesabımıza ekliyoruz. Ben burada uzantı ekle diyeceğim. İşlemi tamamlandığında araçlar menümde bir eklenti gözüktü. Tıkladığımda da eklenti etkinleştirdi. Yeniden yükle ki ben bunu kullanabileyim diyor. Yeniden yükle diyoruz. Ve artık sağ tuş menüsüyle de kopyalama yapıştırma işlemi yapabiliyorum. Mesela geldim buradan kopyala dedim. Yapıştır dediğimde hiçbir uyarı göstermeden sanki bilgisayarımdaki Excel gibi bir uygulamada yapmış gibi yapıştırma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Bunu kullandığınız her bilgisayarda bir kere yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde eklenti olmadığı için az önce gördüğümüz uyarıyla karşılaşacaksınız. Bunlar alışık olduğumuz kopyalama yapıştırma seçenekleriydi. Bir de özel yapıştır diye bir seçeneğimiz var. Bu özel yapıştırma verinin birebir olduğu gibi değil de çeşitli işlemlere tabi tutularak yapıştırılmasını sağlıyor. Videonun başından beri fark etmişsinizdir. Benim buradaki notlarım sürekli değişiyor. Çünkü ben buraya bir formül yazdım. 0 ile 100 arasında rastgele sayı türetilmesini sağlıyor ve ben her tuşa bastığımda burada bir değişiklik oluyor. Formül yeniden hesaplama yapıyor. Ben bunları sabitlemek, sayıya dönüştürmek istediğimde özel yapıştır işlemini kullanacağım. Mesela geldim. Final ve vize notları rastgele hesaplanıyordu. Yine aynı şekilde kopyala dedim. Yapıştır diyeceğim zaman özel yapıştır diyorum ki istediğim işlemi yapabileyim. Bakın burada pek çok seçeneğim var. Birincisi benim az önce kastettiğim özellik. Yalnızca değerleri yapıştır diyor. Buradan kasıt ne? Bir formül var. Formülün bir sonucu var. Şu anda bakınca benim D2 satırımda 18'de sonuçlanmış bir sonuç var. Al bu değeri ve onu yapıştır. Formülü yok et anlamına geliyor. Tıkladığımda artık bunlar alelade sayılara dönüşecek ve ben ne yaparsam yapayım değişmeyecek. Sabitlemiş oldum. Özel yapıştırın işlevlerinden biri bu. Diğer bir işlevi bilgilerin yönünü değiştirme. Mesela ben burada vize final ortalama dedim değil mi? Bunlar soldan sağa doğru giden bilgiler. Ben yukarıdan aşağıya çevirmek istiyorum. Yine bunun için de özel yapıştır işlemini kullanabilirim. Yapıştırmak istediğim ilk sütuna geliyorum. Özel yapıştır diyorum. Burada devrik yapıştır diye bir seçeneğimiz var. 90 derece devirmeye yarıyor. Bakın devirdik. Satırlar sütuna, sütunlar satıra dönüştü diye de düşünebilirsiniz. Yapıştırma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Bunun dışında aynı menümüzde pek çok seçenek var. Onları sözel olarak anlatayım size.
Yalnızca biçimi yapıştır seçeneği bizim biçim boyacısı aracımızla yaptığımız işlemin aynısını yapıyor. O hücredeki renk, yazı tipi gibi biçimlendirme özelliklerini alıp yapıştırdığımız yere uyguluyor. Hemen altındaki seçenek kenarlıklar dışındaki her şeyi yapıştır. Alıyor oradaki bilgilerimizi, renk gibi her şeyi alıyor. İçindeki yazıyı, sayıyı da alıyor. Ama kenarlık varsa kenarlığı yok sayarak yapıştırma yapıyor. Ve sütun genişliklerini yapıştırma seçeneğimiz var. Bu da işte atıyorum buranın sütunu 200 pikselse aynı genişliğe getirmeye yarıyor. Alt tarafa geçelim. Daha çok formüllerle ilgili seçeneklerimiz var. Yalnızca formülü yapıştır seçeneğimiz var. Diyelim ki ben buraya matematiksel bir ifadeyi formül kullanarak yazdıysam o bilgiyi buraya alıyor. Veri doğrulaması ve koşullu biçimlendirme yapıştırma seçenekleri ise sonraki videolarda göreceğimiz veri doğrulaması, yani verinin belirli koşulu sağlayıp sağlamadığına bakılan kıstasların bir hücreden diğerine aktarılmasını sağlıyor. Koşullu biçimlendirmede aynı şekilde belirli koşulları sağlanan bilgilerin biçimlendirmesini biz ayarlıyoruz. O koşulların farklı bir hücreye aktarılmasını sağlıyor. Bu özelliklerin ne olduğuna takip eden videolarımızda bakacağız. Gelelim bul ve değiştir işlevinin özelliklerine. Düzenle menümüze geliyoruz. Bul ve değiştir seçeneğini işaretliyoruz. Burada karşımıza bir pencere geliyor. Buradan çeşitli şeyleri değiştirmemiz mümkün. Bul kısmına yazdığımız kelimeyi seçili olan hücrenin en yakın yerinde arıyor. Mesela ben birinci hücremi seçeyim. Buraya soyad yazdığımda soyadın ilk geçtiği yeri bula tıkladığımda bana gösterecek. Tekrar bastığımda bir sonraki örneğine kadar devam ediyor. Değiştir ise bulduğu yerde değiştirme işlemini yapabiliyoruz. Ona sonra döneceğiz. Burada ara kısmında hangi sayfaların kapsama gireceğini belirleyebiliyoruz. İstersek bütün sayfaları, istersek seçili sayfayı, istersek de belirli bir aralığın sayfa içindeki bir hücre grubunun içinde de arama yapabiliyoruz. Arama kısıtlarımız var burada. Büyük küçük harf eşleştir dediği benim burada yazdığımda bulunan metinin büyüklük küçüklük bakımından da eşleşmesi. Mesela ben bunu seçtiğimde baktığımızda bu soyadların hepsinin S'si büyük ama ben küçük harfle yazdığım için eşleşmeyecek. Başka bir sayfada bulma yoluna gidecek. Mesela bul diyelim. Eşleşen giriş yok. Tüm sayfaları tekrar döneyim. Bul dedim. Şu 3 sayfamda bulamadı. 4. sayfamda e-posta adresi içinde küçük harfle yazılmış soyad vardı. Onu bulmuş oldu. Bu şekilde kısıtlamalar yoluna da gidebiliyoruz. Tekrar penceremize dönelim. Ben soyad yazacağım. Tüm hücre içeriğini eşleştir diye bir seçenek var. Bakın ben soyad yazmıştım. Kısmen içinde olanı bulmuştu. Bunu seçtiğimde içeriğin kısmen eşleşmesi işimizi görmüyor. Mesela da şu anda soyad olacak. Büyük küçük şartım yok. İlk yeri bulacak. Orada sorun yok ama tekrar bul dediğimde bir örneğini ikinci sayfada buldu. Sonra da dördüncü sayfada buldu. Ama tekrar başa döndük. Diğerlerini saymıyor. Çünkü diğerlerinde sayılar var, başka karakterler var. Birebir eşleşme olmadığı için topu topu 4 tane sonuçla karşılaştım. Normal ifadeler kullanılarak arama diye bir seçeneğimiz var. Burada çeşitli karakterler kullanılarak belli şartlar tanımlamamıza izin veriyor. Yardıma tıklarsak dokümandan size daha rahat gösterebilirim. Biraz karışık bir özellik. Google formları anlatırken göstermiştim ben. Yılları vesaire gösteren bu tarz harflerden, karakterlerden oluşan ifadeler yazıyoruz. Bu şartı sağlayanları bize buluyor. Karışık olduğu için ben detayına bu videoda girmeyeceğim. Onun dışında formüllerde de ara diye bir seçeneğimiz var. Tıkladığımızda şöyle yana kaydırayım. Formülleri normal hale gösteriyor. Formül içindeki metinde arama yapıyor. Bu da yeri geldiğinde işte eğer formülünü kullandığım yerleri bana göster gibi bir şey demek istiyorsanız işinize yarayabilecek bir özellik. Bir de tümünü değiştir özelliğimiz var. Onu da kullanalım videoyu sonlandırmadan. Mesela ben soyad geçen yerlere baktım ve şurada soyad 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Arada bir boşluk olmasını istiyorum. Bitişik olmasın. Nasıl yapabilirim bunu? Geldim değiştir kısmına. Soyad boşluk yazdım. Ne yapacak? Soyadın tek başına geçtiği bütün yerleri bulacak ve yerine boşluklu halini koyacak. Ben istersen farklı bir kelime de yazabilirdim. Burada daha rahat görelim diye boşluklusunu yazdım. Sınırlamamı da sadece bu sayfayı yapayım ki diğer sayfalarımı etkilemesin. Gelip buradan tümünü değiştir dediğimde hepsini değiştirecek benim için. İstersem
Bul deyip tek tek değiştir yoluyla da gidebilirim ama zaman kazanmak açısından tümünü değiştirmek daha pratik bir seçenek. Tıklıyorum. Bakın hepsini benim örneğime uydurdu. Ben burada büyük küçük harf eşleşmesi istememiştim. Haliyle büyük olanları da eşleştirdi ve benim burada yazdığım büyükse büyük, küçükse küçük yaptı. Haliyle şuradaki bütün baş harflerimin küçüldüğünü de görebiliyorum. Bunun gibi değişiklikleri yaparken dikkat etmekte fayda var. Özellikle farklı kelimelerin içinde bir parçası olabilecek kelimeleri kullanarak tümünü değiştir dediğinizde belki de bir metni bozma ihtimaliniz var. Öyle bir hataya neden olmayacağınıza eminseniz çok rahatlıkla bu özelliği kullanarak değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Böylece Google e-tablolarda arama, düzenleme ve çoğaltma işlemlerinin nasıl yapılacağını görmüş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınızı bekliyorum. Yorumlardan bana her zaman iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.